Karabük Safranbolu'dan selamlar. Merak edenler oluyor. Dün bir kişi mesaj atmıştı bana, X-Pulse 200'de uzun yol yapılır mı diye. Yapılır. Her motorla uzun yol yapılır. Yani kap motorlarla bile dünyayı gezen insanlar var. Uzun yol yapamayacağınız hiçbir motor yok. Yani bu göreceli bir soru aslında. Cevabı da göreceli. Mesela ben şu an bu motora değil de şu anki tecrübemle, az tecrübeyle, az sürüş kabiliyetiyle benim şu an daha büyük bir motorum olsaydı büyük ihtimalle ben dün gittiğim o arazi yollarını o motorla çıkmayı göze alamazdım. Çünkü benim saçma sapan durumlarda bu motoru düşürüp ve sonrasında da kaldırabilmem gerekiyor. Onun hakimiyetini sağlamam gerekiyor. Dün yaptığım uzun yolduysa ben büyük bir motorla bu uzun yolu yapamazdım. Farklı bir yoldan yapardım. Ana yoldan giderdim, asfalttan giderdim. Yine yolu yapardım ama daha az keyifli yapardım. Dün gittiğim yolu kap motorla yapabilir miydim? %100 yapardım. Yani ben dün geldiğim yolu tamamen Yuki Gusto ile yapabilirdim. Arazi koşulları da dahil olmak üzere. Gidilirdi, bir şekilde gidilirdi. Düşe kalka gidersin. Zaten bisiklet gibi bir şey olmuyor düşüncede. Kendine bile zarar veremiyor neredeyse motor. Onun haricinde İstanbul çıkış, Kocaeli beton fabrikasının olduğu yer. Orası benim korkulu rüyam gibi bir şey. Çünkü ben Yuki Gusto ile o yoldan bir kez geçtim. Bir kez de döndüm. Ve gerçekten insan korkuyor. Hani özellikle işte bir saatte üzerinize sürüyorlar. Trafiğin hızına yetişememek bir tehlike, hatta büyük bir tehlike. O yüzden böyle oradan böyle bir tedirgin geçtim giderken ama hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani normal trafiğin hızında gayet hakimiyeti rahat bir şekilde sürdüm. Ortalama 100-105 km hızlarla, hatta yeri geldi 90'la bile gittim trafiğin kendi akışında. Ve çok daha konforlu oldu. Eğer bana soracak olsanız önünde uzun bir yol var ve 1000 kilometre gideceksin. Hızın ne olurdu? Büyük ihtimalle 90-95 arası olurdu. 100'le de gidersin ama 90-95'e gidince sanki motor kendi rolantisinde gidiyormuş gibi hissediyorsunuz 5. viteste. Hani o rahatlığı veriyor. Böyle titremesi falan ciddi oranda daha az oluyor. Hız kesici 125'te giriyor diyorlar. Ben üzeri yüklü bir şekilde 114,5 ancak gördüm ki benim kilom 90, arkamda da en az bir 40-50 kilo yük vardı. Üzerinizde yük varsa ve siz de hafif değilseniz ve özellikle artçı ile gidiyorsanız hızınızı böyle 95-100'den fazla beklemeyin stabil olarak uzun yolda. Konfora gelecek olursak, bir konfor mu dedi? Şu an 4 tane alüminyum çubuk ve bir de kumaş parçası üzerinde oturuyorum ve bugün 3. günüm gezide. Ben 3 gündür bu kadar rahat etmedim. Hani sünger var ya burada ve yoruyor. Yani şu an düşündüğüm şey, acaba bu sandalyeyi bir şekilde motorun üzerine bağlayabilir miyim? Çünkü selesi gerçekten kötü. Yetmiyor. Şu an 2 tane Air Max Rider var bu motorun üzerinde. Bir tanesi eski Yuki Gusto'dan kalan. Diğeri de X-Pulse'a aldım. Dedim ki ne olur ne olmaz. Diğerini de alayım, belki ağrır kıçım. Koyarım üzerine. Hani minder atacağım ama onu koyarım dedim. Koydum 2 tane Air Max Rider. Bir tanesinin içine Aydınlara giderken dağ başında bir tane bakkal gördüm, market. Orada sünger gördüm. Böyle kalıp 2 tane aldım. Yan yana sıkıştırdım içine. O zaman daha mı kötü oldu, daha mı iyi oldu anlamadım ama yine kurtarmadı. Yani bir kıç ağrısı var. Ya benim götüm alışık değil ya da gerçekten artıyor. Selek konusunda bir şeyler yapılması şart. Eğer böyle sürekli uzun yolda kullanacaksanız, yani ben bu seyahatimde bile düşündüm. Selesine bir ayar çektirsem mi diye düşündüm. Hani böyle daha böyle bir yükseltirim hem. Hani daha yumuşak olur. Hani ekstra minder mi alırsınız, yine bir döşeme bir şey mi yaptırtırsınız ama bir şeyler yapılması lazım. Yani bu çıplak haliyle uzun yolda epey yoracak bir selesi var. Sele kötü dedik, eğri oturduk, doğru konuştuk. Onun haricinde motosikletin aydınlatmaları iyi değil, güven vermiyor. Yani yeterince ışık veriyormuşum gibi hissetmiyorum. O yüzden sık sık sis farlarım açık bir şekilde gidiyorum. Tabii ki uzun yolda daha da çok görünmek istiyorsunuz. Çünkü beraber seyahat ettiğiniz kişiler daha büyük araçlar kullanıyor. Çok fazla tır olabiliyor etrafta. O yüzden görünebilirliğiniz gerçekten önemli oluyor. GPS barıma bir tane Çin malı GPS taktım. Ondan memnunum. Fiyatına göre gayet iyi. Yani çünkü GPS'ler pahalı aparatlar. Bendeki pahalı bir aparat değil. Çin versiyonu. Ama iyi kötü çok güzel işimi gördü diyebilirim. Hani sürekli telefonumun bataryasını öldürmedim yolda giderken. O açık bir şekilde kaldı. Zaten aküye bağlı direkt. Botlar.
Bundan önce ben trekking botlarıyla uzun yollara çıkmıştım. Bu seyahatimden kısa bir süre önce de bu Forma'nın Adventure botlarından aldım. Hatta şu an tam kıvamına geldiler. Böyle birazcık yumuşadılar. Ayağım biraz daha rahat hareket edebiliyor. Buna benzer bir şeyi tavsiye ederim. Bot ucuz bir şey değil. Fakat araştırdığım kadarıyla motosiklette kazaların çok önemli bir kısmı el ve ayaklarda oluyor. Yani bu tamamen düştüğünüz zaman refleks olarak ilk attığınız şey ya elle kendinizi tutmaya çalışıyorsunuz ya da ayakla. Ki bu birkaç kez başıma geldi. Motosiklet ayağınıza düşebilir, bileğinize zarar verebilir ki bunlar için zaten bu botların iyi kötü korumaları var. Tamam, bir offroad botları kadar sert ve kalıplı ve koruma sağlamıyor o kadar fazla ama motorda indiğiniz zaman rahat yürüyebileceğiniz botlar. Su geçirmiyor, o yüzden böyle çamura suya girdiğim zaman sürekli ıslandı zaten. Hiç bana mısın demedi. Üşüme zaten olmuyor. Yani tavsiye ederim. Böyle bir şey gerekli bence. Özellikle uzun yolda giderken veya arazide kullanırken buna benzer botlar çok daha konforlu hale getirebiliyor. Yani ben işte bileğimin içine su girmesin diye böyle ne sudan kaçtım ne de kayma düşme aşamasını aman ayağım diye düşünmedim. Motoru nasıl dengede tutarım diye düşündüm. O yüzden de botları kesinlikle tavsiye ederim ve avuç içi korumalı bir eldiven. Şu kısımda yani olası bir düşme durumunda bu avucunuzun içini koruyacak materyal var bazı eldivenlerde sert. Bunu her eldivende yapmıyorlar. Genelde bunu dışına koruma yapıyorlar. Olur da dışa doğru düşülürse diye. Ama bu da önemli çünkü gidonu bırakıp kendiniz tutmak istediğinizde ilk temas edeceğiniz nokta burası. O yüzden şu kısmın sert olması bence önemli. Muhtemelen Bolu üzerinden geri dönüş sağlayacağım. Bolu'dan sonra da böyle birazcık geze geze, güzel hava, yavaş yavaş sakin İstanbul'a doğru döneceğim. Depomuz dolu, lastiğiniz şişik olsun. Sevgiler. Valla siz buna ne dersiniz bilmiyorum da ben bayağı kahve molası diyorum ya buraya. Yani şu an tek bir küçük dileğim var. Yol güzel ama burası bir şekilde ana yola tekrar geri bağlansa mesela çok tatlı, güzel olabilir. Aslında söylemek gerekirse Safranbolu'dan İstanbul'a kadar böyle olabildiğince minimum molalı, olabildiğince hızlı bir yol yapmayı planlıyordum. Ne kadar yoruluyorum onu test etmek için ama yani yine yoruluyorsun.
Bir de böyle bir yol gördüm. Keyfini çıkartayım dedim bari. Amaç zaten böyle yollar görünce girebilmekti. O yüzden gördüm ve saptım. Yani tam anlamıyla 400 kilometreyi ben ne kadar sürede yapacağımı bilmiyorum. Bir önemi de yok aslında. Şimdi hiçbir yeri muhtemelen ben öyle gitmeyeceğim. Yani şu an 400 kilometreyi diyelim ki 5 saatte yaptım ya da 6 saatte yaptım. Ben bir yere rota hesaplaması yaparken onu baz almayacağım ki. Ben buradan İzmir'e de gitsem yine böyle bir yol gördüğümde duracağım yani. O yüzden hiçbir anlam ifade etmeyecek. Size ifade edecekse saatte 95 km hızla falan stabil gidiyorsun yüklü olarak ortalama. Hesabınızı siz yapın. Ne kadar yorulacağınızı da bilmiyorum. Ama ben gerek boyum ve pozisyonumdan ötürü daha sık yorulan birisiyim. Ve de böyle yol gördüğümü sapıyorum. O yüzden benim mesela 400 kilometre muhtemelen 8 saat falandır. Burada 160 kilometre sonra benim servise götürmem gerekiyormuş motoru. Ama şu an İstanbul'a nereden baksanız bir 300 kilometrem var ya. Yavaştan toparlanıyorum. Epeydir mola yapıyordum. Artık yola devam etmek lazım. Air Max Rider'ların bir tanesini çıkarttım. Eski olanını taktım şu an sadece. O da yeni olan böyle ortada çizgi gibi. Eski olan da biraz daha yanlara doğru açılıyor. Belki biraz daha ağırlığımı eşit dağıtır diye. Bir de bu şekilde deneyeceğim. Onun haricinde artık yolun kalanında direkt bu şekilde güneşe bakarak gideceğim. O da çok sevdiğim bir şey değil. Görüşü epey azaltıyor. Yani onun için de kaskıma birazcık bant yaptım. Normal elektrik bandıyla. Şimdi elektrik bandının iki işlem olacak. Bir tanesi karşıdan çok güneş geldiği zaman direkt taşın hizasıyla bunu kesebilecek. Yani taşın hizasıyla bunu kesecek. Alttan da yansımasını engelleyecek. Yani görüntü epey bir daraltıyor ama gerçekten güneş karşıdan vurduğu zaman hiçbir şey görünmüyor. Hiçbir şey görmektense daha az görmek daha güvenli geldi. Asıl benim kullanmak istediğim alanda şu. Kask yarım açık, ön vizör şu şekilde ve güneşlikini çoğu zaman bu şekilde kullanacağım dönerken. Bu bant da aşağıdaki bant da bir nevi terek işlemi görecek. Yani kaskın terekli olmadığı için o güneşi kesemiyor. Tereğe bir avantaj olarak da çok daha iyi açı verebileceğim. Şu şekilde indirdiğim zaman da zaten baktığımda direkt gözüme gelen güneş ışığını kesecek. Umarım. Bir 160-170 kilometrem kaldı. Muhtemelen bir mola daha veririm, ondan sonra varmış olurum diye düşünüyorum. Telefonumun kenarında bile sinek ölüsü var ya. Camdakileri zaten göstermiştim ama en son gösterdiğimden bu yana sayıları birazcık daha arttı sadece. Yani ön siperlik şu an tam bir mezarlık. Bu ekstra parça kesinlikle işe yarıyor. Yani bununla beraber kaskıma gelen havayı da epey bir alıyor. Yani şu an çok oynak bir şey olmasına rağmen stabil bir rüzgar vurduğu zaman böyle sabit bir şekilde kalabiliyor. Yani bu yolda çok fazla böyle şıngır bıngır oynayan bir parça değil. Tamamdır. Kaskı takacağım, giyineceğim. Zaten kaskı taktıktan sonra GoPro üzerinden de güncelleme yaparım. Ne kadar işe yaradığına dair. Bayağı işe yarıyor.
hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş geldiniz, hoş geldiniz.